Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırından alınan pidelerden doku ve tat olarak hiçbir farkı olmayan, yumuşacık, çok lezzetli, %100 garanti bir Ramazan pidesi tarifi paylaşacağım. Bu kıvamı tutturabilmek için daha önce birçok tarif denedim ama hiçbiri bu kadar lezzetli ve bu kadar yumuşak, birebir fırın pideleriyle aynı kıvamda olmadı. Şimdi isterseniz tarifimizin yapımına geçelim. İlk olarak yarım paket yaş maya, 1 bardak ılık su, 1 tatlı kaşığı toz şekeri, maya iyice eriyene kadar güzelce çırpıyorum. Daha sonra üzerine yavaş yavaş un ekleyeceğim arkadaşlar. İlk önce yarım bardak kadar un ekleyip bir çatal veya bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir hale gelene kadar çırpıyorum. Burada hiçbir şekilde yoğurmayacağım bu hamuru. Sadece çırparak yapacağım. Burada gördüğünüz üzere 2 bardak kadar un ekledim. Daha sonra üzerine 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Tuzu ilk etapta eklemiyorum. Sebebi de şu. Tuz mayayı öldürüyor. Hamurun güzel kabarmasını engelliyor. Bundan dolayı ilk başta maya ve unu biraz karıştırdım. Sonra üzerine biraz daha un ekledikten sonra tuzunu koydum. Bu şekilde maya daha güzel çalışıyor hamurun içinde ve hamurumuz daha kolay, daha hızlı bir şekilde kabarıyor. Böylece biz de istediğimiz güzel sonucu elde etmiş oluyoruz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar unu tek seferde eklemedim. Yavaş yavaş ekliyorum ve her defasında karıştırıyorum. Böylece hem hamurun kıvamını daha kolay kontrol edebiliyorum hem de hamurun içinde küçük parçalar halinde unların kalmasını engellemiş oluyorum. Burada ben yaklaşık 3,5 bardak kadar un kullandım. 4 bardak da kullanabilirsiniz. Eğer hamurunuz biraz cıvık olduysa. Unun çeşidinden çeşidine göre de değişebilir. Benim yoğurduğum hamurda 2 bardak ılık suya 3,5 bardak un tam geldi. Bakın burada hamurun kıvamı hala cıvık. Üzerine azar azar un ekleyip kıvamını kontrol ederek hamurumu çatalla karıştırıyorum sadece arkadaşlar. Bakın burada elle yoğrulmayacak bir halde ama çatalla biraz toparlandı. Burada artık un eklemeyi bırakıyorum. Daha fazla un eklerseniz pide hamurunuz çok sert, çok kalın, böyle lastik gibi bir kıvamda oluyor. O yüzden burada artık un eklemeyi bırakıyoruz ve üzerine streç filmle kaplayıp yaklaşık 1 saat kadar oda ısısında mayalanmaya bırakıyorum. Bakın burada mayası geldi. Yaklaşık bir 45-50 dakika sürdü. Sonra hiçbir şekilde yine elimi sürmeyeceğim. Unladığım bir tezgaha aldım ve hamurumu burada bir aparat yardımıyla 2 bezeye ayıracağım arkadaşlar. Burada bezeleri yaparken hamurun havasını çok fazla söndürmemeye çalışıyorum. Çünkü o hava sayesinde hamurumuz yumuşacık, güzel bir pide haline gelecek. Bakın burada aparatla hiçbir şekilde elimi sürmeden yavaşça hamur kenarlardan toparlıyorum. Sonra 2 beze haline getiriyorum. Bezelerimi daha sonra tepsi mayalanması için yağlı kağıt serdiğim tepsinin üzerine alacağım. Yağlı kağıdın üzerine eğer evde varsa mısır unu veya tam buğday unu da serpiştirebilirsiniz. Veya direkt yağlı kağıdın üzerine de koyabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bezelerimi tepsileri aldım. Ve üzerlerini temiz bir mutfak havlusuyla örtüyorum. Bu şekilde bezeleri yaklaşık 10 dakika kadar beklettim. Bezeler biraz toparlandıktan sonra hafifçe yine hamurun havasını çok fazla söndürmeden hafifçe büyütüyorum bezeleri. Sonrasında tekrardan üzerine yine kapatıp yaklaşık bir 20-25 dakika kadar, hatta zamanınız varsa biraz daha fazla bekletebilirsiniz. Tepside bu şekilde beklettim. Böylece hamurun mayası tam olarak gelmiş oldu. 1 adet yumurta sarısı ve 2 yemek kaşığı yoğurdu bir güzel çırptım ve hamurumun üzerine bunları sürüyorum. Bu şekilde hamura pide şeklini vermek çok daha kolay olacak. Ve burada da yine parmaklarımla hem şekil veriyorum hem de yavaşça kenarlarına doğru açıyorum. Burada hamur çok yumuşak olduğu için yanlardan kenarlardan çekiştirmeye kalkarsanız hamurun şekli bozulacaktır. O yüzden sadece parmaklarınızla yavaşça kenara doğru açın ve hafifçe bastırarak pidenin şeklini verin. Eğer bu karelerin çok daha böyle net olmasını istiyorsanız biraz daha fazla bastırın. Birkaç kez bastırabilirsiniz. Bu arada fırınımı 250 derece alt üst ayarda ısıttım.
Ve tabanına ısıya dayanıklı bir kabın içerisinde sıcak su bıraktım arkadaşlar. Pidemizin yumuşaklığını sağlayacak olan bu sıcak su. O yüzden onu mutlaka koymamız gerekiyor oraya. Yaklaşık 20 dakika kadar bir sürede pidem pişti. Burada gördüğünüz gibi üzeri nar gibi kızarmış. İçi de yumuşacık. Çok lezzetli bir pide oldu. Ben burada bayağı sıcak kestim. İftara çok az kalmıştı. Ama yine de kesinlikle hamur olmadı. Bakın arkadaşlar burada gösterdim. Çok lezzetli, çok güzel bir pide oldu. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun diyorum. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve bunun gibi güzel tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize ailenizle birlikte hayırlı, mutlu ve sağlıklı, güzel bir Ramazan geçirmenizi diliyorum.